Herkese merhaba, ben Deniz. Bugün sanat felsefesi hakkında konuşmak istiyorum. Cevaplamak istediğim soru ya da cevabına yaklaşmak istediğim soru, bir sanat eserinin değeri nasıl anlaşılır? Ee, bu, bu, bu soruyu cevaplamak için Hegel ve Heidegger'den yardım almak istiyorum. Bence bunlar ikisi kayda değer bir ikili oluşturuyorlar sanat felsefesi konusunda. Çünkü bir tarafta Hegel sanatın tarih içindeki gelişimini belirli mantıksal temellere dayandırarak basit ve şematik bir biçimde anlatıyor. Bir biçimde anlatıyor. Fakat diğer tarafta Heidegger, Hegel gibi bazı modern filozoflara bazı temel eleştirilerde bulunuyor. Ve hani zıt bir yöntem güdüyor diyebiliriz. Ama aynı zamanda iki filozofun ortak yönleri de var. Bu yüzden bence ilginç bir ikili oluşturuyorlar bu soruyu cevaplamak için. Hegel'den başlamak gerekirse Hegel'in Estetik kitabında Hegel sanatın tarihi içindeki gelişimini üçe ayırıyor. Ya da sanatı üçe ayırıyor diyebiliriz. Bunlar sembolik sanatlar, klasik sanatlar ve romantik sanatlar olmak üzere üç tür sanat diyelim. Sembolik sanatlara örnek olarak Hegel Zerdüştlükten, İslam ya da Hristiyan mistisizmden bahsediyor. Burada sembolik sanatlarda temel olan bir sembol olması, bir soyut bir gönderme var, tırnak içinde soyut. Mesela bir yıldız sembolüyle e, Tanrı'ya ya da evrenin düzenine gönderme yapılabiliyor sembolik sanatlarda. Klasik sanatlarda ise Hegel genel olarak Antik Yunan ve Roma dönemlerinde yapılmış eserleri kastediyor. Buradaki eserler sembolik sanatlardaki eserlerin aksine o kadar soyut değiller. E, Gerçek kişiler ya da gerçeğe yakın kişiler olabiliyorlar. En fazla tanrıça olabiliyorlar diyelim. Yani o kadar soyut şeylere gönderme yapmıyorlar. Mesela bir Romalı atlet heykelini düşünebiliriz. Orada Romalı bir atlet resmedercesine yapılmış bir eser bu. E, Üçüncü olarak da sembolik sanatlar dedik, klasik sanatlar dedik ve üçüncü olarak da romantik sanatlar var. Romantik sanatlarda ise insan ruhuyla daha çok ilgili eserler görüyoruz. Burada mesela insanın değerleri, duyguları ile ilgili e, genelde temalar var. İşte bunlar aşk olur, sadakat olur, onur olur. Hegel bunlardan örnek veriyor. Efsaneler, dini duygular diyor. E, Bu gibi şeylerin ön planda olduğu, insanın bedenselliğinden, maddeselliğinin yanında insan ruhunun daha ön planda olduğu eserlere Hegel romantik sanatlar diyor. Romantik sanatlar, romantik sanatlarla da genel olarak kastettiği resim, şiir, müzik gibi türler. Klasik sanatlarda heykel daha ön plana çıkıyordu. Şimdi Hegel'in bu üçlü ayrımını verdik. Sembolik, klasik ve romantik olarak. Bir de bunun felsefi arka planına bakalım. Hegel sanatı şöyle tanımlıyor. Mutlak olanın duyusal olarak verilmesi. Burada mutlak ile kastettiği genel anlamıyla hakikat. Her ne kadar Hegel'de daha nüanslı bir yapıda da olsa mutlak, şimdilik böyle diyebiliriz. Ve bu mutlak olanın duyusal olarak verilmesi tanımında bir ikilik görüyoruz. Yani bir tarafta mutlak olan var, diğer tarafta duyusal ya da maddesel olan var. Yani bir soyut somut ikiliği var. Hegel'de ikiliklerden bahsederken dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Hegel'de ikilikler birbirinden genelde tam olarak ayrılamıyor ve birbirleri aralarında geçirgenlik var. Yani somut soyuta, soyut somuta bir geçirgenlik ve ayrılamamazlık durumu var. Ya mesela Yin Yang gibi. Biraz kabaca bir örnek vermek gerekirse. Şöyle tanımlamıştık sanatı. Mutlak olanın duyusal olarak verilmesi ve buradan somut soyut diye bir ikilik çıkartmıştık. Aynı ikiliği biz sanatta da görebiliriz. O da form ve içerik ikiliği olarak çıkıyor. İçerikle kastedilen yani mutlak, hakikat, soyut olan tırnak içinde Hegel felsefesinde. Diğer tarafta da form var. Form da duyusal, maddesel olana denk geliyor. Bu form ve içerik ikiliği Hegel'de az önce gördüğümüz sembolik, klasik, romantik sanatlar sınıflandırmasını
daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Çünkü mesela sembolik sanatlarda biz görüyoruz ki form ve içerik tam olarak birbiriyle uyuşmuyor. Tam denk düşmüyor. Çünkü mesela bir tarafta diyelim yıldız sembolü olsun. Bu Tanrı'yı sembolize etsin. Tanrı fikri de burada içerik oluyor. Yıldız sembolü, yıldızın çizilmesi de belirli bir şekilde forma getirilmesi de onun formu oluyor. Burada form ve içerik arasında bir uyuşmazlık görüyoruz. Ama aynısını mesela klasik sanatlarda görmüyoruz. Örneğin mesela bir heykeltıraş, Romalı atlet e, tasvir etmek istiyorsa onun formunu veriyor, estetik bir Romalı atleti ortaya çıkartıyor. Yani vermek istediği içerikle, yani kafasındaki fikir olabilir bu içerik, e, kullandığı form birbiriyle denk düşüyor ve birbiriyle uyum içinde. O yüzden Hegel klasik sanatların en güzel sanat biçimi olduğunu söylüyor görsel sanatlar arasında. Çünkü orada kusursuz bir uyum görüyor Hegel. Burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Eğer klasik sanatlarda form ve içerik arasında tam bir uyum varsa neden romantik sanatlara ihtiyaç duyalım? Hegel şöyle cevaplıyor. Klasik sanatlar insan ruhunun derinliklerini pek iyi anlatamıyor diyor ya da yeteri kadar iyi anlatamıyor diyor. O yüzden romantik sanatlar ortaya çıkıyor tarihsel gelişimde. Mesela buna örnek vermek için aşk konusunu mesela bir heykelde ifade edilmesini düşünebiliriz. Bir de edebiyatta ifade edilmesini düşünebiliriz. Mesela Shakespeare'de aşkın ifade edilmesiyle bir heykeltıraşın aşkı bir heykelde ifade etmesini düşünebiliriz. Burada sanırım edebiyatta aşkın ifade edilmesi daha kolay ve büyük ihtimalle daha zengin olurdu çoğu durumda diyelim. Şimdiye kadar söylediklerimi özetlemek istiyorum form ve içerik bağlamında. Bunun içine bir şema videoyu koymak istiyorum. Bu şemada şunu görüyoruz. Üç tane şekil var. İlki sembolik, ikincisi klasik, üçüncüsü de romantik sanatlar için. Sembolik ve romantik olanlarda form kısmının eksik olduğunu görüyoruz. Onlar form ve içeriği temsil ediyor. Yani form ve içerik bir ve üçüncüsüne denk düşmüyor. Klasik sanatlarda bir uyum var demiştik. Nedenleri de şöyle. Sembolik sanatlarda soyut bir şey gönderme yapıldığı için form o soyut şeyi ifade etmede eksik kalıyor. O yüzden form eksik. Klasik sanatlarda bir uyum var. Romantik sanatlarda ise ifade edilmek istenen şey yani içerik derin bir konu olduğu için ya da insan ruhunun daha derin kısımları ile ilgili olduğu için o maddesel form onu ifade etmekte yetersiz kalıyor. O yüzden mesela Shakespeare örneğinde gördük edebiyata ya da dile ya da başka bir deyişle kavramsallığa doğru yöneliyoruz romantik sanatlarda. Yani form daha az maddesel hale geliyor, daha dilsel, daha kavramsal hale geliyor ki o içeriği ifade edebilsin. Son olarak Hegel hakkında bir pozitif bir de negatif bir şey söylemek istiyorum. Hegel sanatın gittikçe kavramsallaşacağını öngörmüştü. Ki biz bunu tarihte gördük aslında. Hem modern sanat akımlarında ya da özellikle kavramsal sanatta sanatın tam olarak daha kavramsal ve daha az maddesel, duygusal hale geldiğini gördük. Ve çağdaş sanatta bu giderek artıyor diyebiliriz bir açıdan. O yüzden Hegel'in bunu tahmin etmiş olması ya da bu şekilde öngörüde bulunmuş olması gerçekten takdire layık diye düşünüyorum. Diğer tarafta işte şöyle bir sorun var. Hegel'e yöneltilen eleştirilerden ilki ya da sanat felsefesine yöneltilen eleştirilerden ilki Batı merkezli bir anlayışının olması. Bunu mesela biz İslam kültürünü temel alarak da görebiliriz. Hegel'in birinci sorun Hegel mesela sembolik sanatları sanatın en az gelişmiş adımı olarak görüyor. Fakat mesela İslam düşünüşünde bence biz aynısını diyemeyiz. Ya da mesela Hegel'in sembolden anladığıyla İslam düşünüşünün sembolden anladığı şey aynı değil gibi. O yüzden bunlar kayda değer eleştiriler ve Hegel'in derli toplu sistemine e, zarar veren eleştiriler. Yani bunları da dikkate almalıyız diye düşünüyorum. Buradan Heidegger'e geçiş yapmak istiyorum. Heidegger
Hegel gibi modern filozoflara aslında felsefenin tümüne şöyle bir eleştiride bulunuyor. Varlık sorusunun büyük V ile varlığın unutulduğunu söylüyor ve hakikatle temasımızın azaldığını söylüyor modern dönemde. Bunun temel sebeplerinden birini özne nesne temelli düşünme olarak görüyor. Özne nesne temelli düşünme biçimine ya da deneyimleme biçimine şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela sevmediğimiz bir iş düşünelim. Mesela bulaşıkları yıkamak diyelim. Burada istemediğimiz işi yaparken şöyle bir ayrım vardır. Bir tarafta mesela özne, yani biz bulaşıkları yıkayan kişi. Diğer tarafta işte bulaşıklar, nesne. İşte orada bir zorlanma vardır. Sürekli bir ikisi arasında ayrım vardır. Ama mesela bunun tam tersi bir durumda işte bulaşıkları yıkamaktan keyif aldığınız bir an düşünelim eğer varsa. Ya da başka bir sevdiğiniz bir e, işi düşünebiliriz burada. Diyelim bir sanat eserini seyretmek diyelim, bir müziği dinlemek diyelim. Burada daha çok akış içinde oluruz ve o özne nesne arasındaki ayrım azalır, gevşer ya da hiç olmaz diyelim belki de. Heidegger'in bu özne nesne temelli düşünme biçimine karşı yaptığı eleştiri aslında Hegel açısından önemli. Çünkü Hegel'de pek çok yerde özne nesne temelli bir düşünme görüyoruz. Mesela az önce Hegel'de olan üçlü sınıflandırma, yani sembolik, klasik, romantik sanatlar sınıflandırmasında bile Hegel'in bir özne olarak sanatın tarihsel içindeki gelişimini belirli kalıplara soktuğunu görüyoruz. Heidegger açısından sıkıntılı bir durum olarak görülüyor, eğer aşırı derecede yapılırsa. Heidegger özne nesne temelli düşünme biçimini en azından 3 farklı açıdan sorunlu görüyor. Bunlardan birincisi, gündelik hayatta eylemlerimizin çoğunda aslında dünyaya gömülü olarak, dünyayla iç içe eylemlerimizi yapıyoruz. Yani bir özne nesne ayrımı olmadan eylemlerimizi gerçekleştiriyoruz. İşte mesela ben bu videoyu yaparken işte o akış içindeyim ve herhangi bir özne nesne ayrımı o kadar belirgin değil. Eğer ben ne zaman işte videoyu çekerken sıkıntı yaşıyorum, o zaman özne nesne ayrımı daha da belirgin hale geliyor. Ya da mesela bir yürüyüş yaparken düşünebiliriz, müzik dinlerken, yemek yerken. E, Gündelik hayatımızın pek çok yerinde filozofların çokça kullandığı özne nesne temelli bir düşünme veya deneyimleme biçimi yok. Bu birinci sebepti. Heidegger'in e, özne nesne temelli düşünme ya da deneyimlemeye karşı çıktı. Bu arada karşı çıkıyor derken hani bunu hiç kullanmayalım ya da tamamen bırakalım demiyor. Onun yerine bunun belirli limitleri olduğunu kabul edip ve bunu da deneyimleme biçimimizin tek bir biçim olarak görmeyelim diyor. Çünkü deneyimimiz bu özne nesne temelli deneyimleme tarzından çok daha zengin. Ve Heidegger'in ikinci eleştirisi de şu olacak. E, O da şöyle: dünyaya gömülü olarak dünyayı deneyimleme tarzımız özne nesne temelli olandan daha temel. Yani bence bunun sebebi şu şekilde açıklanabilir. O dünyaya gömülü olduğumuzda dünyayı deneyimleme olanaklarımız çok daha zengin. Fakat buna kıyasla o özne nesne temelli düşünme veya deneyimleme çok daha kısıtlı ve özne nesne temelli düşünme veya deneyimleme bu dünyaya gömülü olmanın sadece bir tarzı, bir şekli. Üçüncü olarak da Heidegger'den şöyle bir itiraz çıkartılabilir özne nesne temelli düşünmeye. O da bu tarz düşünmelerin bir takım hiyerarşiler oluşturacağını ve bu hiyerarşilerde örneğin mesela özne nesne dedik. Burada ne oluyor? Genelde felsefe tarihinde özneye daha çok değer veriliyor. Mesela Hegel'de bunu görüyoruz. Nesne o kadar değerli olmuyor. Öyle ki mesela Hegel'de doğa, yani insanın karşısına doğa diyelim. İnsanın yaptıkları karşısına doğa. İşte mesela sanatın karşısına doğa. Hegel için
can sıkıcıdır ve bize pek bir şey vermez. İşte bu tarz özne nesne temelli düşünürsek bizim o doğayı anlama, doğanın hakikatini anlama olanaklarımız kapanıyor diyor Heidegger. Bu da üçüncü eleştirisiydi. O yüzden burada ilginç bir gerilim var. Bir tarafta anlamak için kavramsallaştırıyoruz fakat bunu yaptıkça da olanaklarımız kapanıyor. Şimdi biz bunu sanatta nasıl görüyoruz? Yani imkan olanaklarını kapattığımızda sanata ne oluyor? Sanat bir sanat tarihi anlatısı haline geliyor. Sanat teorileri haline geliyor. Ve bu yüzden mesela bir sanat eserine bakarken diyelim bir barok sanat olsun. Onun hakikatini ortaya çıkartamayabiliyoruz. Çünkü o barok esere baktığımızda onun barok olduğunun bilincindeyiz ve e, barok sanat eserinin özellikleriyle onu eşleştirmeye çalışıyoruz ve bu sebeple de o sanat eserini kısıtlamış oluyoruz. Heidegger buna karşı çıkıyor. Peki bu özne nesne temelli deneyimleme biçimini sanatta nasıl aşacağız? Bu bir açıdan kolay. Mesela şöyle bir örnek verelim. Bir sanat müzesine gitme kararı verdiğimizde bile aslında bir özne nesne temelli düşünüyoruz. İşte orada bir nesne var, sanat eserleri. Burada bir özne var ve belirli bir bedenimizi bir araç olarak kullanarak oraya kendimizi götürüyoruz. Burada da eğer bu şekilde bakarsak özne nesnenin sert bir ayrımını görüyoruz. Fakat sanat eserleri müzesine gittiğimizde karşımızda bizi bir etkileyen bir eser olduğunda bu ayrımlar ortadan kalkıyor ya da gevşiyor. Yani bu özne nesne ayrımları gevşiyor. Çünkü biz o etkilendiğimiz eser karşısında daha bir akışa geçiyoruz. Ona daha çok odaklanıyoruz. İşte etrafımız flulaşıyor diyelim. İşte odağımız artıyor. Ve az önce bahsettiğimiz bir işten zevk aldığımızda hissettiğimiz benzer haleti ruhiyeye kavuşuyoruz. Ve bu da sanatın hakikatini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu kısmı biraz daha açıklayalım. Sanatın hakikatine ulaşmakla ne kastediyoruz? Burada kastedilen o şeyin imkan olanaklarının artması ve bunun için Heidegger bir terim kullanıyor. Bu da açıklık terimi. Almancasıyla Lichtung. Burada şöyle bir metafor veriyor Heidegger. Mesela bir ormanda olduğunuzu hayal edin ve bir patikadan yürüyorsunuz ya da bir patikadan giriyorsunuz ve o patika herhangi bir yere gitmiyor. Ormanın ortasında bir yer olsun mesela. Ve oraya vardığınızda bir bölümde ağaçların kesildiğini görüyorsunuz. Yani bir açıklık var. Ormanın içindesiniz ama orman olmayan bir açıklık var. İşte bu ormanın içinden o açıklığa geçişi ya da o geçişte Heidegger bir aydınlanma, küçük bir aydınlanma yaşadığımızı söylüyor. O da şu oluyor. Ormanın içindeyken ormandaki şeylere dikkat ediyorken mesela ağaçlar olur, toprak olur, hayvanlar olur. O açıklığa geldiğimizde ormanı kaybettiğimiz için çünkü artık orada ağaçlar yok. O ormanın orman yapan şeyler olmadığı için orada bir hiçlikle karşılaşıyoruz ve bu durumda biz ormanın ne olduğuna yöneliyoruz. Yani ormandaki şeylerden ormanın ne olduğuna yöneldik orada. Burada bu bize bir açıklık sundu. Aynı şey sanat eserlerinde de var diyor Heidegger. Onlar da mesela ormandaki işte çıkmaz bir patikayı düşünelim. Sanatta hayatın içinde çıkmaz bir patika olarak düşünebiliriz. Yani herhangi bir amacı yok, bir yere götürmüyor bizi bu patika. Ama orada biz bir aydınlanma yaşıyoruz. Nasıl bir aydınlanma? Varlığa farklı bir gözle bakıyoruz. Varlığa farklı şekilde bakıyoruz. Daha önce bakmadığımız bir şekilde bakıyoruz. Nasıl ki ormandaki şeylere bakarken bir anda orman olmayan bir yere geldiğimizde ormanın ne olduğunu böyle hatırlama anı vardır ya. Sanatta da aynısı vardır. Biz normalde gündelik hayatta nesnelere nesneymiş gibi bakabiliyoruz. Fakat sanat eserinde oradaki sanat eserinde resmedilen şeylere bir
nesne değilmiş de başka bir şeymiş gibi baktığımızda o sanat eseri bize bir şey sunuyor. Şimdi de Heidegger'den çıkartılabilecek bir sanat eserleri sınıflandırması sunmak istiyorum. Nasıl ki Hegel'de sembolik, klasik, romantik sanatlar diye sıraladık. Burada da e, bir üçlü bir sıralama var Heidegger'de çıkartabileceğimiz. Bunu Ian Thompson söylüyor ya da bu şekilde kategorize ediyor. O da şöyle: büyük ölçekli, küçük ölçekli ve orta ölçekli sanat eserleri olduğunu savunuyor Thompson. Mesela büyük ölçekliyle kastettiğimiz antik Yunan tapınağı bir örnek olabilir. Burada ne görüyoruz? Büyük ölçekli eserlerde, büyük ölçekli paradigmatik eserlerde bu tapınak bütün antik Yunan ruhunun sanki yoğunlaşmış bir maddeye gelmiş bir hali gibi. Burada hem böyle bir ilişki var, yani antik Yunan tarihi, antik Yunan'daki kişiler bu eseri üretiyorlar. Hem de diğer taraftan bu antik Yunan tapınağı o antik Yunan'daki insanları ve olayları da değiştiriyor. Yani burada ikili bir ilişki var. Ayrıca yani antik Yunan ruhunun işte yoğunlaşması dedik. Bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela antik Yunan tapınağında bir sütunlara baktığımız zaman ya da o tapınağın içindeki dizilime, içindeki şeylere baktığımız zaman o toplum hakkında pek çok şey öğreniyoruz. Bu da başka bir yön. Bu büyük ölçekli sanatlar diyelim. Bir de orta ölçekli sanatlar var. Bunlar da bize sanatın nasıl yapılması gerektiğini söylüyor. Burada örnek olarak mesela Van Gogh'u alabiliriz. Biz Van Gogh sayesinde sanatın nasıl yapıldığını, sanatın nasıl bir şey olduğunu görüyoruz. Bir de küçük ölçekli sanatlar var. Bu da mesela bir sanat müzesine gittiğimizde, bizi etkileyen bir eserle karşılaştığımızda bizim orada bizim için hayatta bize önemli olan şeyleri fark etmemizi sağlayan sanat eserleri, küçük ölçekli sanat eserleri diyebiliriz. Şimdi Heidegger'de de bu sıralamayı verdikten sonra şimdi Hegel ve Heidegger'in bir kıyaslamasını yapalım kısaca. Şimdi ne görmüştük? Hegel'de sembolik, klasik, romantik sanatlar sınıflandırması varmıştı. Ve burada tarih içinde ilerlemeci bir anlayış vardı. Fakat aynısını Heidegger için söyleyemeyeceğiz. Çünkü orada daha ölçekler ekseninde ve bir hiyerarşiye ya da tarihsel bir gelişim göz önüne alınmadan yapılmış bir sıralama ya da sınıflandırma var. İkinci olarak şunu söyleyebiliriz. Hegel'de sanat bir yerden sonra işlevini yitiriyor ve daha kavramsal şeylere kendini bırakıyor. Bunlar din ve felsefe olacak. Yani felsefe burada sanattan daha değerli bir durumda. Fakat aynısını Heidegger için söyleyemiyoruz. Çünkü Heidegger modern dönemde yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmamızı ya da bizi kurtaracak şeylerden birinin de sanat olduğunu söylüyor. Fakat Hegel bu konuda böyle düşünmüyor. Bir diğer ayrımda Hegel ve Heidegger arasında çokça bahsettiğimiz üzere Hegel'de daha çok özne nesne temelli bir düşünme ve felsefe yapma biçimi varken Heidegger'de daha deneyime yönelik, dünyaya gömülü biçimde bir felsefe yapma var. Bunlar farklılıklardı iki filozof arasında sanat felsefesi konusunda. Bir de şimdi ortak yanlarından bahsedelim. İkisinde de sanat mutlak olanın, hakikatin bir maddesel, duysal olarak verilmesi. Her ne kadar aralarında nüanslar olsa da işte hakikat tanımlarında ya da metotlarında. Şimdi de ana sorumuza dönelim. Videonun başında şunu sormuştuk: bir sanat eserinin değeri nasıl belirlenir? Bence iki filozofta da şunu gördük: bir sanat eseri ne kadar iyi insanın ruhunu ve dünyanın hakikatini dile getirebiliyorsa o kadar değerlidir. Her ne kadar çok basit bir cevap olsa da bazen yani en doğru cevaplar en basit cevaplar olabiliyor. O yüzden şimdilik burayı burada bırakalım ve son kısma geçelim. Son kısımda şundan bahsetmek istiyorum. Kanalın ismi Dünyayı Seyretmek ve bu videoda sanat hakkındaydı ve sanatı nasıl seyrettiğimizle ilgili iki şeyi özetlemek istiyorum ve öyle bitirmek istiyorum. Bu videoda bence iki tane temel şey gördük. İlki sanat eserlerini form ve içerik bağlamında görmek. Burada şu vardı: bazı sanat eserlerinde form ve içerik bağlantısı birbirine yakınken, uyumluyken
ya da denk düşüyorken bazılarında aralarında uçurum vardı. Mesela sembolik sanatlarda. Mesela romanda daha iç içe diyelim. Ama mesela müzikte ya da şiirde daha uzaklar. Bence bu ayrımı görebilmek, bu ilişkiyi görebilmek, bu etkileşimi görebilmek form ve içerik arasında önemli bir şey. İkinci olarak da bu dediğimin tam tersi olacak. Çünkü Heidegger'den görüyoruz ki özne nesne temelli bir şekilde biz sanat eserlerini deneyimlemiyoruz çoğu zaman. Ee, Eğer özne nesne temelli deneyimleme biçimi boşa çıkıyorsa bu konuda, o zaman form ve içerik bağlamında düşünmek de boşa çıkar. Onun yerine biz dünya ile iç içe olduğumuz, dünyaya gömülü olduğumuz deneyimleme tarzına dikkatimizi vermeliyiz. Burada bitirmek istiyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.